Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da kırmızı alarm durumu söz konusu. Almanya'da bildiğiniz üzere 26 Eylül tarihinde genel seçimler yapılacak. Bu seçimlere kadar günlük vaka sayısının 100 bine ulaşması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Özellikle tatil dönüşünde Almanya'da vaka patlamasının beklenmesi gayet bana göre de normal. Çünkü dünyanın dört bir yanına giden Almanya'da yaşayan insanlar dönmeye başladığında göreceksiniz ki ciddi anlamda bir tablo ortaya çıkacak. Bununla ilgili olarak bir son dakika haberi var. Haber merkezimize ulaşan Almanya'da Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun bir açıklama yaptı. Braun'un yapmış olduğu açıklama aynen şöyle, bakın değerli izleyicilerimiz. Yaz tatili sonrasında kısıtlamaların gelebileceği konusunda hiç kimsenin bir şüphesi olmasın dedi. Bild gazetesine konuşan Braun, ancak kısıtlamaların sadece aşı olmayanlar için geçerli olacağını ifade etti. Buna göre restoran, sinema, stadyum ve benzeri mekanlara aşı olmayanların alınmaması gibi tedbirler düşünülüyor, planlanıyor. Braun, enfeksiyonla mücadele yasasındaki hukuki açıdan böyle bir kısıtlamaya izin verdiğini kaydetti. Korona aşısının %90 oranında koruyucu olduğunu belirten Braun, aşı olanlar aşı olmayanlara göre daha fazla serbest olacak dedi. Braun, aşıların delta varyasyonuna karşı etkili olduğu sürece tüm mekanların kapatıldığı klasik anlamda kısıtlamaların olmayacağını ifade etti. Ancak Almanya'da 4. dalganın gelmesi durumunda bazı kararların alınması zorunlu hale gelecek dedi. Enfeksiyon sayısının yüksek olması durumunda testlere rağmen aşı olmayanların sosyal temaslarının kısıtlanması gerektiğinin de altını çiziyor. Değerli izleyicilerimiz, bu açıklamanın bir diğer Türkçe meali şu. Diyorlar ki, eğer aşı olmazsanız sinemaya gidemezsiniz, tiyatroya gidemezsiniz, alışveriş merkezine gidemezsiniz, uçağa binemezsiniz. Yani değerli izleyicilerimiz, aşı zorunlu değil tırnak içerisinde diyorlar, ama aşı olmayanların da hayatını kısıtlamak için şu anda planlamalar yapılıyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, şimdi çok kısa bir süre sonra Almanya'da şöyle bir haber duyacaksınız. Türk varyantı diye bir haber. Nasıl İngiliz varyantı, Hindistan varyantı, Güney Kore varyantı, Brezilya varyantı dediler. Yani koronavirüsün mutasyona uğramış yeni hali. Önümüzdeki günlerde Almanya'da Türk varyantı diye bir haber göreceksiniz. Şimdiden söylüyorum. Nedir bu Türk varyantı? Milyonlarca vatandaşımız, Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımız akın akın Türkiye'ye gitmeye devam ediyor. Döndüklerinde göreceksiniz ki, inşallah yanılıyorumdur, korona sayısında patlama olacak. Sonra Alman siyasiler çıkacaklar, diyecekler ki Türklerin yoğun olarak yaşamış olduğu noktalarda, Köln'de, Berlin'de, Münih'te, Frankfurt'ta, yani bizim vatandaşlarımızın yoğun olarak kaldığı şehirlerde virüs patlaması, vaka patlaması var diyecekler. Ve adına da Alman gazeteciler Türk varyantı adını koyacaklar. Almanya'da vaka sayısı yükselecek. Bakın, Eylül ayının sonuna doğru günlük vaka sayısının 100 bin olması bekleniyor. Ve diyecekler ki Alman gazeteciler, Türkler Türkiye'ye gittiler, koronavirüsü Almanya'ya taşıdılar, Türk varyantı alarm veriyor diyecekler. Bakın göreceksiniz, çok kısa bir süre sonra medyada, Alman medyasında bu haberler yer alacak. Sonra da Alman siyasetçiler diyecekler ki Türklerin yüzünden Almanya'da korona patladı diyecekler. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya'da geride kalan bir 7-8 aya baktığımızda adeta bir tiyatro oyunu oynandı. Açıyorlar, kapatıyorlar, olmadı diyorlar, kısıtlama getirdik diyorlar, şu kısıtlamaları yapıyoruz diyorlar vesaire vesaire, yeni yasalar çıkartıyorlar. Doğru değilmiş diyorlar.
Maske konusunda yolsuzluk yaptılar. Aşı konusunda aşı merkezlerini ortada aşı yokken açtılar. Yarısından fazlasını aşıya ulaşamadıkları için kapatmak zorunda kaldılar. Aşı merkezlerinde milyonlarca euroluk dolandırıcılık yaptılar. Almanya'da bu iş yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Şimdi de Türk varyantı adı altında yeni bir palavra çıkartacaklar. Diyecekler ki Almanya'daki koronavirüsün sorumlusu Türkiye'ye gidenler. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde, çok değil kısa bir süre sonra Almanya'da vaka sayısında patlama olacak. Aşı dediler, aşıyı da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Kardeşim, BioNTech aşısı Almanya'da üretilmiyor mu? Bu aşıyı bulanlar Almanya'da değil mi? Eğer Almanya diyorsunuz ya, aşı olun diyorsunuz. Siz kendi ülkenizde üretilen, Almanya'da bulunan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu bu aşıya bile ulaşamadınız. Ortada ciddi bir problem var. Aşı daveti gönderilenlerin %50'si aşı olmaya gitmiyor Almanya'da. Siz şimdi bu insanları ikna etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Sizde bir başarısızlık var. Demek ki ikna edemediniz. Ya da bu insanlar size inanmıyor. Ya da kafaları karışık. Şimdi bir örnek vereceğim. Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Sayın Profesör Doktor Özlem Türeci ne dediler? Bu aşılar daha piyasaya çıkmadan önce. 2 doz olacak dediler. Bu işten kurtulacaksınız dediler değil mi? Hatta aşılar piyasaya çıkmadan önce %95 oranında bu aşıların koruyucu özelliğinin olduğunu söylediler. Aşılarla ilgili sözleşmeler yapıldı. Piyasaya aşılar sürüldü. Paralar alındı. Yeni bir açıklama geldi. Sayın Özlem Türeci şunu dedi geçtiğimiz günlerde. Bu aşıyı olduktan 6 ay sonra vücut antikor üretmesi daha da düşüyor dedi. Daha az antikor üretiyor, seviye düşüyor ve koronavirüse karşı bağışıklık azalıyor dedi. Peki bu aşılar piyasaya çıkmadan önce böyle bir açıklama yaptılar mı? Hayır, yapmadılar. Peki devam ediyoruz. Yine ne dediler? 3. doz aşının yapılması gerekiyor dediler. Bakın ben yorum yapmıyorum. Konuşulanları anlatıyorum size. Peki bu aşılar piyasaya çıkmadan önce 3. doz, 4. doz, 5. doz, 6, 7, 8 ölene kadar, mezara kadar aşı yaptırmanız gerekiyor dediler mi? Hayır demediler. Aşılarla ilgili bakın arkadaşlar, milyarlarca insan aşı oldu, olmaya devam ediyor. Biz kimseye aşı olun ya da olmayın demiyoruz. Sağlıkla ilgili bir konu, herkesin kendi karar vermesi gereken bir konu. Biz buna karışamayız. Vatandaş soruyor bana, diyor ki aşıyla ilgili olalım mı olmayalım mı? Ben bilemem. Ben doktor değilim. Doktorlara danışın. Doktorunuza danışın. Hekimlerinize danışın. Kendiniz kararınızı verin. Ben sadece olanları anlatıyorum. Ne aşı olun derim ne de olmayın derim.